Horovax TV'den herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Raymond Vale'ın Freelancer GMT World Timer modeli ve yanımda Burak Bayram bu özel saati bize anlatmak için hazır. Teşekkürler Doruk. Ne haber? Ne var ne yok? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Bugün değişik bir model seçtik inceleme için. Raymond Vale. Uzun süre önce aslında Raymond Vale marka bir saatim vardı. Şu an onu hatırladım. Güzel bir flashback oldu diyebiliriz yani. O Geçmişe. zamandan bu zamana bayağı kaliteyle ilgili değişiklikler de olmuş. O saat için kötü diyemeyeceğim ama şu an beklentimin çok daha üzerinde bir Raymond Vale elimde olduğunu söylemek isterim. Her şeye başlamadan önce. Sen başlamadan önce o zaman ben başlayayım. Benim beklentimin çok üzerinde bir saatle Değil mi? karşı Sen de aynı şeyi karşıyayım. düşündün. Birazcık önyargılı geldim bugün ofise. Saati elime aldığımda, bileğime taktığımda bütün önyargılarım yıkıldı. Beklediğimden çok daha yüksek bir kalite unsuruyla karşı karşıyayız. Kesinlikle katılıyorum. Raymond Vale 1976 yılında kurulan bir marka. Cenevre'de kuruluyor. Aslında İsviçre saat sektörü özelinde bakacak olursak genç bir marka diyebiliriz ama yeni kurulmuş bir marka da değil. Yani arada bir yerlerde durduğunu söylemek mümkün. Raymond Vale 2002 senesine kadar kendi ismiyle kurduğu markasını yönetmeye devam ediyor. Daha sonra da torunu Eli işi devralıyor ve şu an hala üretimlerine devam ediyorlar Cenevre'de. Markanın ismini duyurması 1983 yılında tanıttıkları Amadeus serisiyle oluyor ki bu aslında marka için önemli de bir dönüm noktası çünkü genelde müzikten ilham alan isimler kullanıyorlar. Sanırım Amadeus'un başarısıyla alakalıdır diye düşünüyorum. Ya da bir şekilde kendileriyle özdeşleştirdikleri bir kavram da olabilir müzik, özellikle de klasik müzik. Bunun dışında 90'lı yıllarda marka Parsifal diye bir koleksiyon üretiyor ki ülkemizde de popülerdi bu arada. İyi hatırlıyorum. Aynen bir dönem bir Parsifal'im vardı. Güzel bir saatti. 1999 senesine gelindiğinde marka teknik konuda müthiş bir yatırım yaparak üretim bandını tamamen kendi entegre tesislerine alıyor. Ve bundan sonra da Don Giovanni Cosigrande yani ilk mekanik saatini, tamamen mekanik saatini bu şekilde tanıtmış oluyor. Aslına bakacak olursak evet çok genç bir marka olmamasına rağmen, çok yaşlı bir marka da olmamasına rağmen oldukça geniş bir koleksiyonu var, güzel bir ürün grubu var ve sevilen, bilinen bir marka. Benim markayla ilgili tecrübelerim aslında sana göre biraz daha kısıtlı ama genel anlamda sürekli karşıma çıkan, sürekli adını duyduğum fakat hiç sahibi olmadığım bir markaydı. Hatta bugüne kadar biraz da önyargılı davranmıştım videonun başında da bahsettiğim gibi. Evet. Bugün hem önyargılarımı yıkıyorum hem de aslında markanın yıllar içinde geçirdiği evrimi canlı canlı izleme fırsatı yakaladım. Kesinlikle. Yani bulunduğu fiyat kategorisine göre üstün teknik özelliklerle donatmışlar. Bu anlamda benim ilgimi çekti. Böylesine yüksek kaliteyi görece ulaşılabilir fiyat etiketleriyle sahip olabilmek bence bir ayrıcalık. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada sadece teknik değil, tekniğin yanı sıra görsel pek çok bunda yenilik de var. Bakacak olursan birazdan bahsedeceğiz. Yani renk tonu olsun, kullanılan malzemeler olsun, tasarım olsun, okunabilirlik kolaylığı olsun. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Peki biraz teknik özelliklerinden bahsedelim istersen. Tabii teknik özelliklerden bahsedeyim. Öncelikle aslında çok dikkatimi çeken bir yer var. Bunu söylemek istiyorum. Saatin bezeli, sabit bezeli bronz. Evet. Yani biz genelde bronzu böyle 2 tonlu modellerde değil, komple bronz modellerde, hatta bazen bileziği de bronz olan modellerde görmeye alışmıştık. Ama ilginç bir şekilde Raymond Vale burada bronzu kurma kolunda, 2 tane tepede ve bezelde kullanmış. Bence çok güzel bir detay olmuş. Çünkü saatin bir kısmı belki sizinle beraber patini alacak. Sizin yaşam tarzınıza ve onu kullanma sıklığına, hatta bulunduğunuz iklime, yerlere göre, ama bu saatin tamamını da yayılmayacak. Yani patinalı bronz saatleri herkes sevmiyor. Biliyor. Bazen eskimiş bir görüntü olabiliyor ama burada zaman içinde sadece bu patina görüntüsü bezel ve kurma kollarıyla sınırlı kalacak. Bu bence çok güzel bir detay. Halihazırda zaten epey bir patinalandırmışlar bu Doğru, arada. doğru. Yani Evet. standart piyasada sıkça rastladığınız o neredeyse pembe altın görüntüsündeki bronzdan ziyade oldukça yıllanmış, yaşanmışlıkları üzerinde taşıyan bir bronzdan bahsetmek mümkün. Aynen. Benim çok hoşuma gitti. Bunun dışında teknik özelliklere bakacak olursak 40.5 mm çapında ve 9.7 mm kalınlığında çelik bir kasa var. Makul. Bence son derece makul. 40 mm bugün bir erkek saati için ideal ölçülerden biri neredeyse. Bunu söylemek mümkün. Bunun dışında 9.7 mm'de üzerinde World Timer fonksiyonu eklenmiş otomatik bir mekanizma için hiç de fena bir değer değil. Benim kullandığım dönem zarfında da herhangi bir konforla alakalı bir sıkıntım olmadı. Bunu söyleyebilirim yani. Genelde saatin çok şık duruşuna ve hoşuma giden renk paletine baktım diyebilirim. Daha çok ilgimi orası çekti yani. Oldukça karmaşık bir kadranla karşı karşıyayız ama World Time'la ilgili benim bir eleştirim var. Tamam, GMT özelliğini farklı ülkelere gittiğimizde hemen hızlıca zaman dilimini değiştirmek için kullanıyoruz. Hiç hayatında World Timer'ın o üstünde ülkelerin yazdığı diski döndürerek o işlevselliğinden faydalandın mı? Yoksa bu biraz da böyle kadranı daha sportifleştirmek veya komplikeleştirmek adına yapılmış, artık günümüzde işlevsel açıdan geçerliliğini çok da koruyamayan bir komplikasyon mudur?
Buna iki şekilde cevap vereyim. Güzel bir soru bu arada. Birinci kısma geçelim. Bunu sen hiç kullandın mı diye sorduğum kısma. Ben bunu hiç kullanmadım çünkü benim bu şekilde World Timer özellikle bir saatim olmadı. Böyle bir saat tercih etmedim. Ben Peki. normal GMT versiyonunu tercih ediyordum. Yani gittiğim şehrin ismini gösteren ve slide rule, eskilerin tabiriyle hesap cetveli mantığıyla çalışan göstergeli bir saatim olmadığı için ne kadar pratik olduğu konusunda ya da nasıl ayarlandığı konusunda bir yorum yapamayacağım. Yani kullanıcı dostu mudur değil midir onu bilemiyorum. Ama World Timer özelliği ilgili her zaman dile getirmekten de bu arada memnun olduğum bir detay var. World Timer yapması, üretmesi zor bir komplikasyon değil. Ancak sunum şekilleri, daha doğrusu gösterim şekilleri çok güzel. Yani bakacak olursan World Timer modellerinin birbirinden çok farklı gösterim şekilleri olabiliyor. İşte bizim ürettiğimiz Arnold Danson Globetrotter gibi başka bir soru cevap videomuzda da dile getirmiştim. Ya da Montblanc Geosphere 1858 gibi. Ben bunun da gerçekten çok güzel bir gösterim şekli olduğunu düşünüyorum. Bu arada renk paletini beğendim. Bunu her zaman söylemiştim, şu an bakıyorum. Ve okunmasını da bir sakınca göremiyorum. Daha doğrusu bir zorluk göremiyorum. Son olarak şehir diskiyle ilgili eklemek istediğim bir detay var. Orada şehirlerin arasında İstanbul'da yer alıyor. Tam olarak ona dikkat çekecektim ben de. Genellikle bu World Timer komplikasyonunda diğer saat üreticileri aynı meridyende yer alan Kaire veya Atina gibi. Burada İstanbul'u görmek benim açımdan hoş bir detaydı. Kesinlikle, Ki yeşil saat sevmeyen biri olarak kadranın üstünden altına doğru o degrade, koyudan açık yeşile doğru devam eden geçişi ben çok beğendim. Hem işçilik açısından hem de kullanılan renkler açısından bence başarılı bir kombinasyon yakalamışlar. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada saatin teknik özelliklerine dair ufak eklemek istediğim iki detay daha var. Bunlardan bir tanesi saat 100 metreye kadar su geçirmez, dolayısıyla belki üzerindeki çok şık yeşil deri kayışıyla değil ama yeşil bir silikon kayışla ya da metal bir bilezik zaman içinde çıkar mı bilmiyorum ama bence kayışla bu daha güzel. Dolayısıyla belki bir NATO kayışla bunu yaz boyunca bileğinizde de taşıyabilirsiniz. Size eşlik edebilir. Bunun için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda üzerinde çok güzel bir kayış olduğundan bahsetmiştim. Bunu da neden bu şekilde düşündüğümü söyleyeyim. Öncelikle rengi, kadran rengi ve bronz çerçeve artık kurma kollarıyla çok uyumlu. Bunu beğendim. Bunun dışında gerçekten çok kaliteli bir katlanır klipsi var. Katlanır klips benim her zaman çok sevdiğim bir detay. Genelde bu konuda Serdar'la görüşlerimiz ayrılır. O her zaman standart pin tarzı tokalarla daha rahat ettiğinden bahseder. Konfor kısmı konusunda kendisine katılabilirim belki ama bence saatlerin lüks, eksklusif görüntüsünü, seçkin görüntüsünü pekiştirmek ve aynı zamanda deri kayışların uzun süre daha iyi durumda kalabilmesini sağlamak için katlanır klips bence çok önemli. Çok değerli bir ekleme saat özelinde. Bunu da beğendiğimi belirtmek isterim. Mekanizma özelinde bu arada zannediyorum işin içinde bir Sellita SW330 tabanlı Raymond Weil kendi üzerine bir takım eklemeler yaptığı bir kalibre söz konusu. Her halükarda son derece amaca yönelik, sağlam, güvenilir, dakiklik konusunda size yarı yolda bırakmayacak bir fiyat performans ürünü mekanizma söz konusu. Kesinlikle. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Evet, bence de önemli detay. Bu arada Sellita'nın genelde 3 kollu otomatik kronograf olmayan modellerinde 38 saatlik bir güç rezerv süresi vardı. Yavaş yavaş bunu aşıyor olmalarını da duymak bence memnun edici. Yani son yıllarda teknik geliştirmelerle hem mekanizmaların güvenilirlik seviyelerini yükselttiler. Evet. Hem hassasiyetlerini artırdılar hem de güç rezervlerinde bir ilerleme söz konusu. Bunu da artık zaten diğer markaların in-house atılımındaki o olağanüstü gelişmeyi ben Sellita cephesinde de böyle bir adımın gelmesini zaten mecbur olduğunu düşünüyordum. Şu anda yine dediğim gibi bulundukları fiyat kategorisinde bu tarz teknik özelliklerle karşılaşmak bütün saat severler için olumlu gelişmeler olsa gerek. Katılıyorum. Bahsettiğimiz kalibreyi bu arada saatin arka cam kapağından izlemek de mümkün. Raymond Weil imzalı bir rotorla kuruluyor. Mekanizma işçiliği olarak bakıldığında da yine aslında fiyat performans olarak bence gayet makul bir dekorasyon söz konusu. Rotor üzerindeki kişiselleştirme bence başarılı yapılmış. Aynı zamanda Côte de Genève dediğimiz o Cenevre dalga desenleri de üzerine işlenmiş. Küçük detaylara da son derece önem verilmiş. Zevkle hazırlanmış, zevkle tasarlanmış. Renk paleti açısından çok hoş olan ve kalite açısından da fiyat performans tikini kesinlikle dolduran, o kısmı da işaretleyen şık bir model. Bir detay daha var. Dikkat ettiysen kayışın bağlandığı yerdeki pimler kavisli. Yani kasanın kavisine uyumlu bir şekilde boyunuzlarla kasa arasındaki boşluğu minimize edecek şekilde bir tasarım söz konusu. Bu yine üst düzey markalarda gördüğümüz detaylardan bir tanesi. Tek bir problem var. Bu saate ben eğer farklı bir kayış almak istersem, yani Raymond Weil tarafından üretilmeyen aftermarket bir kayış almak istersem, bu sefer kayışımın da o endlink kısmının o kavise uyumlu olması gerekiyor. Evet. Bu açıdan birazcık seçeneklerimiz azalacaktır ama yine de tasarımsal açıdan hoşuma giden bir detaydı.
Yani firma başka bir kayışla asla bu kadar güzel durmayacak mesajı vermeye çalışmış bize. Bilemiyorum. Ben saati kullandığım kısa süre zarfında gayet beğendim. Kullanışlı, şık, güzel bir saat. Renk temasını çok beğendim. Özellikle tekrar altını çizmek istiyorum. Ben çok yeşil saat meraklısı değilim bu arada. Ama buradaki İkimiz de. detayları gerçekten çok beğendim. Peki, klasik sorumuz. Bu saatte bir şey değiştirmek istesen neyi yapardın? Saatte neyi değiştirmek isterdim? Açıkçası saatin 100 metre su geçirmez olduğunu, çelik olduğunu ve 3 tane bronz bileşeni olduğunu düşünürsek bu saati denize sokmak isterdim. Yani yüzerken denize gittiğimde kolumda olsun isterdim ama bu kayışta değil. Dolayısıyla en azından bu kayış kalitesinde, tercihen bu kayış renginde bir kauçuk kayış olmuş olsaydı eğer ben bu tür aktiviteleri bu saatle de yapabiliyor olurdum. Bunu bir eksiklik olarak görmüyorum, bir opsiyon olarak eklenebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında saate dair değiştirmek istediğim bir yer yok. Ben tokayı bileğime göre ayarladığımda kayışı tokada herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Bilek konforu gayet güzel. Ağırlık olsun, ölçüler olsun. Açıkçası dediğim gibi yani şık bir kauçuk kayış bizi saati ıslatmak konusunda da özgür bırakırdı. Yegane talebim bu olurdu diyebilirim. O halde incelemen için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.